Plato'da beyaz tüller ve beyaz duvarlarla çevrili bu konseptte çekilmiş düğün fotoğrafına Laura Preset paketini uygulayalım. Normalde bu tarz tek düze olan bir mekanda bir preset uyguladığınızda oldukça kötü sonuçlar almanız muhtemel. Biz de Laura Preset paketiyle nasıl bunu optimum hale getirebileceğimizi birlikte görelim. Bu fotoğraf için ben Laura orijinal 1.1'i uyguluyorum. Fotoğrafa yaklaştığımda ilk önce white balance'ı dengelemem gerektiğini görüyorum. Çünkü fotoğraf oldukça sıcak oldu. Laura Preset paketi white balance'ı sizin adınıza değiştirmez. Onu çekildiği gibi bırakır. O yüzden buraya kendiniz müdahale etmeniz gerekiyor. Ben bunu soğuk tarafa doğru çekiyorum. Şurada şu değerlerde bıraktım. Burada benim dikkatimi çeken şey fotoğraf oldukça aydınlık olduğu için gölgeli alanlarda kontrast kaybı var. Yani daha derin istiyorum. Ben o yüzden burada shadow'ları biraz kısmak istiyorum. Ve black'leri de biraz daha kısıyorum. Böylece gölgeli alanlarda fotoğrafı daha net görebiliyorum. Whites'ı da belki bir tık kısabilirim. Daha soft bir görüntü elde ettim. Şimdi benim burada gölgeli alanlara ve cilde doğru yaklaştığımda şuralarda sarılıkların olduğunu görüyorum. Genel renk doygunluğunu bir tık kısmak istiyorum. Ama çok çok küçük değerlerde şöyle kıstım. Ardından bu dengelemeyi sağladıktan sonra ben daha dengeli bir satürasyon artışı sağlayan kalibrasyon menüsündeki Blue kanalındaki satürasyon slider'ını hafifçe sıfırlayıp sağa doğru çekiyorum. Ama yine abartılı değerlerde burayı yapmıyorum. İhtiyaç olursa biraz daha sağa kayabilirim. Bu satürasyon şu satürasyona göre daha etkili çalışıyor. Burada gözüme takılan noktalardan biri damadın yüzü geline göre daha karanlık. K harfine bastım, fırçayı aldım ve damadın yüzünü seçiyorum. Burada biraz exposure'dan destek alıyorum ve biraz da Black'ten destek alıp damadın yüzündeki parlaklığı artırıyorum. Şu an daha dengeli hale geldi. Fakat cilt renginde hala istediğim derinlik yok. Artık benim burada Color Mixer'la oynamam lazım. Özellikle orijinal 1.1'de buradaki kırmızı, turuncu ve sarı kanallarıyla oynarsanız gerçekten etkili sonuçlar alırsınız. Cilt tonlarının bulunduğu turuncu renk kanalına gittim. Renk derinliğini artırmak için luminance değerini sola doğru çekiyorum. Bakın hemen etki ettiğini göreceksiniz. Bunu sola doğru çekerek oradaki density'nin yani yoğunluğun artmasını sağlıyorum. Şöyle bıraktım. Biraz renk doygunluğunu artırıyorum ve biraz da sağa ya da sola doğru çekerek hue değerini oradaki optimum renk sıcaklığını, renk tonunu bulmaya çalışıyorum. Şöyle iyi gibi. Bakın küçük bir değişiklik cilt renklerindeki o derinliği artırdı. Sarılara geliyorum. Sarıların nerede olduğunu görmek için şöyle hızlıca sağ sol yapabilir ya da klavyeden Option tuşuna basarak bunların nereye sıçradığını görebilirsiniz. Sarılar genelde şu alanlara sıçrıyor. Oradaki yapının beyazlar içinde kaybolmaması için ben onun da parlaklığını bir tık düşürüyorum ve yeşile çalmaması için renk tonunu hafif turunculara doğru çekiyorum. Şöyle açıp kapattığımda bakın şuradaki doygunluğa ve yoğunluğa dikkat edin ve şuraya Color Mixer'la o ince ayarlar gerçekten bu fotoğrafa can veriyor. Çok fazla turuncuya doğru çekmişim. Bunu şöyle optimum değerlerde bıraktım. Şimdi şöyle biraz daha uzaklaşıyorum. M'ye basıp Gradient Map'i aktif ettim. Şu aşağı taraf biraz gözüme aydınlık geliyor. Orayı kararttım. Yani havada uçuyormuş gibi olmasın. Orayı kararttım. Çok da karartmıyorum. Ve renk tonunu hafif şöyle soğuğa ya da sıcağa mı çekmem lazım? Onu kontrol ediyorum. Hafif sıcağa doğru çektim. Oradan da detay aldım. Artık yaklaştım. Genel olarak güzel duruyor. Burada cilt yumuşatmayı aktif ediyorum. Maskelere gidiyorum. Cilt yumuşatmadaki Black Slider'ı sağa doğru artırılmış bir vaziyette. Bu cildi biraz daha parlak gösteriyor. Ben bunu daha da düşürüyorum. 1-2 gibi bir değer bırakıyorum. Zaten benim fotoğrafımda ciltler oldukça parlak. Bir sorun yok. Belki Black Slider'ını bir tık daha sola doğru çekip Shadow'u biraz daha sola doğru çekip
burada exposure'u artırarak cildin daha derin, siyah ve gölgeli alanların daha derin gözükmesini ve genel parlaklığın artmasını sağlayabilirim. Bunları tamamladıktan sonra aslında fotoğrafım genel olarak tamamlandı. Hızlıca Y'ye basıp baktığımda bakın o etraftaki saçma sarı renklerden, şuralardan kurtulduğumu görebiliyorsunuz. Şuralara bakın, tertemiz görüntüler var. Belki buradan sonra ince işlere girebiliriz. Ve biraz da bana cilt kırmızı geldi. Turuncu kanalına gidiyorum. Buradaki hue değerini hafif sağa doğru çekerek daha sarı tonlarına yakın olmasını sağladım. Bakın şuralar düzeldi. Burada kırmızı kanalına girdim. Kırmızıları sola doğru çektiğinizde daha da kırmızı olur. Belki bunları da hafif sağa doğru çekerek cilt renginin birbiri içinde harmanlanmasını sağlayabiliriz. Şimdi gözüme batan bazı yerler var. Buradan sonrası artık biraz fantezi diyebiliriz. Şurada biraz fazla parlaklık var. Bunları şöyle exposure'la hafifçe düşürüyorum. Bakın şu gölgeli yerde biraz fazla sarı gözüküyor. Onu da temp ile sola doğru çekerek daha soğuk yaptım. Boynun şu bölgesinde de hafif sıcaklık var. Yine tempini sola doğru çekerek oradaki dengeyi sağladım. Buraya yaklaşıyorum. Belki dudaklara biraz daha renk verilebilir. Seçtim. Magenta'yı yaptım. Bilex'te biraz daha derinliğini artırabilirim. K'ye bastım. Kaşları seçtim. Bir tık karartıyorum vurguyu artırmak adına. Kaşları kararttıktan sonra kaşların rengine dikkat edin. Çünkü bazen sarılaşabilir ya da turunculaşabilir. Bunu bazen ilk yapıyorken göremeyebiliyorsunuz. O yüzden çok yapmadan temp ve tint değerlerini de kontrol ederek kaşları hafifçe kararttım ve vurguyu artırdım. Şöyle uzaklaşıyorum. Bakıyorum ekstra bir yer var mı? Alın bölgesi biraz aydınlık duruyor. Orayı da belki şöyle minimize edebiliriz. Okey gibi durdu. K'ye bastım. Şu bölgenin karartısını artırarak oradaki hacimli durmasını biraz daha şöyle sağlayabilirim. Okey. Şöyle uzaklaştım. Yan yana koyuyorum. Yaklaştırıyorum. Öncesi ve sonrası arasında gayet temiz bir görüntü var. Şöyle yapalım. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Fotoğrafa yaklaşıyorum. Öncesi, sonrası. Gayet temiz duruyor. Şöyle ekranıma sığdırdım. Öncesi, etrafta sarı renkler var, birbirine girmiş. Şu an bembeyaz bir şeyin içerisinde gayet şık bir şekilde duruyor. Hatta belki bir tık daha exposure düşebilir. Bazen öncesi sonrası yapınca bu tarz farklılıkları daha rahat görüyorsunuz. Öncesi sonrası yaklaşıyorum. Öncesi sonrası. Gayet temiz. Çok hızlı bir şekilde aslında zor olabilecek bir fotoğrafta Laura Pressett'la sonuca gittik ve temiz bir sonucu her zaman, her yıl geçerli olacak, modası geçmeyecek bir tadı çok kolay bir şekilde elde etmiş olduk.